Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu köşede görmüş olduğunuz hasır modeli örtüyü yapıyoruz. Örtümün ölçüleri, ne kadar ip kullandım ve daha fazla bilgiyi video sonunda bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Videoyu aşağıda like atarak, beğeni atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizleri bekletmeden hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Aynı özelliklerde ipi bulabilmek için bu arkadaki metrajlarına ve özelliklerine bakmamız gerekiyor. İp alırken ipin kalınlığı 2 milimetre ama %46 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu yüzdelikler iplerde değişebilir. Önemli olan karışım olması, %100 koton olmaması gerekiyor bunu yaparken. Bu tarzda bir makrome ipi alırken %100 koton ya da %100 polyester ip almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü bu yumuşaklıkta olması için bu karışımların olması gerekiyor. Bir de metrajlarına da bakarsanız aynı kalınlığı rahatlıkla bulabilirsiniz. 250 gramda 250 metre ip var. Tığ önerisi 2 ile 4 mm arasında. Ben elime 4 mm yatkın olduğu için 4 mm tığ kullanıyorum. İp alırken bu arkayı muhakkak okuyalım. Bu gramaj ve yüzdeliklere bakarsanız aynı özelliklerde ipi rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi modele zincir çekerek başlıyorum. Benim yapacağım taban için toplamda 59 zincir gerekli. Bu modeldeki deseni genişletmek istiyorsanız her desen için ekstra 5 zincir çekerek bunu dilediğiniz kadar genişletebilirsiniz arkadaşlar. Zincirimizi de hazırlarken videoyu durdurarak aşağıdan bir beğeni, yani like atmayı unutmayalım. Oraya tıklayalım, ondan sonra yapmaya devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde toplamda taban kısmı için 59 zincir hazırlayıp geliyorum. Şimdi taban kısmı için gerekli olan zincir sayısını hazırladım. Şimdi 59 tane benim taban için gerekli olan zinciri hazırladım. Bir tanesi dönüş için, diğer 58 tanesi de sık iğne içinde. Şimdi ekstra 2 zincir çekeceğim. Eğer sayım aşamasında hata yaptıysam bu zincirleri kullanabilirim diye. Gerek kalmazsa sökebiliriz. Şimdi birinci zincire hiçbir işlem yapmıyoruz. İkinci zincirde sık iğne yapmaya başlıyoruz. Bu ilk sırayı her zincirin içine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar toplamda 58 tane bu sık iğne hazırlıyoruz. Bu şekilde her zincirin içine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar toplamda 58 sık iğne hazırlayalım arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar sık iğnemi yaptım. Toplamda 58 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 2 tane zincir fazladan çekmiştik. Onu da söküyoruz. Bu şekilde sökme işlemi yaparak sökebilirsiniz. Her zaman fazla zincir çekmekte fayda var. Yanlış saydıysak bu zincirleri kullanabiliriz. Sonra bunu arkada saklayabiliriz. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir, bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Bu sonuncu sık iğnenin tepesindeki trabzan sayılıyor. Buraya tekrar trabzan yapmayacağım. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi sıradaki sık iğneye batarak ikinci trabzanımı yapıyorum. Sıradaki sık iğneye batarak üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bu sırada bu şekilde üçlü trabzanlar hazırlayacağız. Arada 2 zincir. Buradan 2 zincir yaptık. Buradan da 2 sık iğne atlayarak 3. sık iğnede trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde 3 tane ikili trabzanlar yapacağız. 1 2 sıradakine batıyorum ve 3. Buradaki gibi 2 zincir. Aşağıdan da 2 sık iğne atlıyoruz. 3. sık iğnede trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Arada 2 zincir. Buradan 2 sık iğne atlıyoruz. 3. sık iğnede trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Buradan 3. sık iğneye batarak trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı hazırlayalım. Toplamda 12 tane olacak. 11 tane hazırlayıp 12.yi birlikte yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şu ana kadar bu trabzanlı kısımlardan 11 tane yaptım. Şimdi 12.yi yapacağız. 2 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. 3. sık iğnenin orada trabzan yapmaya başlıyorum. Sıradaki sık iğneye batarak ikinci trabzan,
sonuncu sık iğneye batarak 3. trabzanı yapıyorum. Bu yaptığımız trabzanlı işlemlerden toplamda 12 tane oldu. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bir zincir. Bu sırada tamamen sık iğne yapıyoruz. İlk trabzan tepesine batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Trabzanların tepesinde birer tane sık iğne. Ara boşluklarda 2 tane sık iğne. Arada 2 tane zincir olduğu için 2 tane sık iğne yapıyoruz. Trabzanların tepesinde birer tane sık iğne. Ara boşlukta 2 tane zincir olduğu için 2 sık iğne. Bu şekilde bu sıra çok kolay. Bütün sık iğneli sıralarda aynı olacak. Trabzanların tepesinde birer tane sık iğne. Ara boşluklarda 2 tane sık iğne yapıyoruz. Aralarda hiç zincir çekmeden. Bu şekilde bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sık iğneli sırayı sıra sonuna kadar geldim. Bu son trabzanların üzerinde de birer tane sık iğne yapıyorum. Bu trabzan yerine yaptığımız zincirin de sonuncu zincirine batarak son sık iğneyi yapıyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 3 zincir, diğer yöne dönüyorum. Şimdi bu sırada kabarıklıklar yapmaya başlıyoruz. Bu ilk zincirin tepesindeki trabzan bu sayılıyor. Buraya ekstra bir tane daha trabzan yapmıyorum. Tığıma bir sefer doluyorum. Burada trabzan tepesinde yaptığım sık iğnenin üzerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi bu sonuncu trabzanın tepesine batmıyorum. Bu şekilde arkasından beri ipimi alıyorum. Ondan sonra üçlü trabzanımı yapıyorum. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. 2 zincir. Bu yaptığımız işleme ben kabarıklık diyeceğim. Bu kabarıklık işlemini bu sırada ilk ve sonuncu trabzanlara yapacağım. Şimdi arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. İlk trabzanın arkasından bir tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. Ondan sonra normal üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma bir sefer doluyorum. Ortadaki trabzanı kabarıklık yapmıyoruz. Normal trabzan yapıyorum. Trabzanın tepesindeki sık iğneye batarak normal ikili trabzan. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu sonuncu trabzanın da arkasından beri bu şekilde ipimi alarak bu çizgileri oluşturmaya başlıyoruz. 2 zincir. Buralarda üçlü trabzan yapmamın sebebi aynı boyda olmaları için. Bunları da ikili trabzan yaparsam bu şekilde aşağı doğru kasabilir. Bu görüntü hoşunuza gitmiyorsa normal ikili trabzanlarla da yapabilirsiniz. 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. İlk trabzanın arkasından beri üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığıma bir sefer doluyorum. Ortadaki trabzan tepesindeki sık iğnede ikili trabzan. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın arkasından beri üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde çizgilerimiz oluşmaya başladı. Son bir kez daha göstermek istiyorum. 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. İlk trabzanın arkasından beri üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığıma bir sefer doluyorum. Ortadaki trabzanın üstündeki sık iğnede ikili trabzan. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sonuncu trabzanın bu şekilde arkasından bir üçlü trabzanımı yapıyorum. Aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar yapalım. Hala aklınızda soru işareti varsa videoyu geri alarak tekrar bu kısımdan izleyebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonu da buradaki başlangıçla uyumlu olsun diye buradaki gibi yapacağım. 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. İlk trabzanın arkasından beri üçlü trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma bir sefer doluyorum. Ortadaki trabzanın tepesindeki sık iğneye batarak ikili trabzan. Bu sonuncu da şu şekilde başlangıçtaki gibi yapabiliriz. Tığımıza 2 sefer dolayıp burada trabzanın arkasından beri üçlü trabzan yapabiliriz. Ama bu diğer tarafla uyumlu olmuyor ve burası çok delik oluyor. Bu görüntü hoşuma gitmediği için kenarlarda bu şekilde yapmıyorum. Bu iki kenarında kabarık yaptığımız sıralarda bu kenar kısmını da başlangıçla uyumlu olsun diye tığıma bir sefer doluyorum. Bu trabzan tepesindeki sık iğneye batarak normal ikili trabzan yapıyorum. Kenarları da bu şekilde yapıyoruz. Sadece ortalardakinde 2 tane kabarıklık çizgi yapıyoruz. Bir zincir yapıyorum, diğer yöne dönüyorum. Bu sık iğneli sıra hep aynı olacak. İlk trabzanın tepesinde sık iğne yapmaya başlıyorum. Sırasıyla trabzanların tepesinde birer tane sık iğne.
Bu boşlukta 2 tane zincir olduğu için zincir yerine de 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sırasıyla trabzanların tepesinde birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar bütün boşluk ve trabzanların üzerine sık iğne yaptım. 3 zinciri yaparak diğer yöne dönüyorum. Şimdi bu sırada da bu trabzanlı kısımlardan yapacağız. Diğer sırada bu kenarda kabarıklar yaptık. Şimdi ortadaki trabzanlarda kabarıklık yapacağız. Bu 3 zincir bu trabzan tepesindeki ilk trabzan sayılıyor. Tığıma 2 sefer doluyorum. Şimdi ortadaki trabzanın arkasından beri üçlü trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma 1 sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesinde sık iğnenin üzerinde normal ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırada sadece ortadakilere bu şekilde yapıyoruz. 2 zincir, tığıma 1 sefer doluyorum. Bu diğer sırada kabarık yaptığımız trabzanın tepesindeki sık iğnenin üzerinde bir ikili trabzan. Tığıma 2 sefer doluyorum. Diğer sırada yaptığımız trabzanın arkasından beri üçlü trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığıma 1 sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesindeki sık iğnenin üzerinde ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada bu şekilde sadece ortadakileri kabarık yaparak yapıyoruz. 2 zincir, tığıma 1 sefer doluyorum. Trabzanın tepesindeki sık iğnede ikili trabzan, tığıma 2 sefer doluyorum. Ortadaki trabzanın arkasından beri üçlü trabzan yapıyorum. Tığımı 1 sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesinde normal ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir, tığıma 1 sefer doluyorum. Trabzanın tepesindeki sık iğnenin tepesinde ikili trabzan, tığıma 2 sefer doluyorum. Ortadaki trabzanın arkasından beri üçlü trabzan. Buradaki trabzanın tepesindeki sık iğnenin üzerinde ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir zincir, diğer yöne dönüyorum. Şimdi sırasıyla trabzanların tepesinde birer tane sık iğne. Bu sık iğne kısmı hep aynı. Boşlukta 2 sık iğne, trabzanların tepesinde birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar bunu bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu sırada da şu yaptığımız sırayı tekrar ederek yapıyoruz arkadaşlar. Bu yaptığımız hasırlı sıraları son birer defa daha kısa kısa göstermek istiyorum. 3 zincir, bu trabzanın tepesinde sık iğnenin tepesinde normal ikili trabzan, tığıma 2 sefer doluyorum. Sonuncu trabzanın arkasından beri üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ilk trabzanın arkasından beri üçlü trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden burada sık iğnenin tepesinde ikili trabzan, tığıma 2 sefer doluyorum. Burada 3. trabzanın arkasından beri bu şekilde üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekerek burada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda da tığıma 2 sefer doluyorum. İlk trabzanın arkasından beri üçlü trabzan. Sonrakileri bu şekilde normal ikili trabzan yapıyorum. Sık iğnelerin tepesinde. Bir zincir çekerek diğer yöne dönüyorum. Sırasıyla trabzanların tepesinde birer tane sık iğne. Arada zincirlerin orada 2 sık iğne. Sırasıyla bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çekip yeni sıraya başlıyorum. Şimdi buradaki sıraya başlıyoruz. Burayı kısa bir göstermek istiyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Ortadaki trabzanın arkasından beri üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu trabzanın tepesine batarak normal ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, bu trabzanın tepesinde normal trabzan, tığıma 2 sefer doluyorum. Ortadakinin arkasından beri üçlü trabzan, bu trabzan tepesinde de ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde aynı buradaki sırayı tekrar ederek bu sırayı sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Şimdi bundan sonra hep şu 4 sırayı tekrar ederek bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz arkadaşlar. Hala aklımızda soru işareti varsa videoyu geri alarak tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar uzatalım. Son sırada şu sık iğneli sırada bitiriyoruz. Ondan sonra püskül kısmına geçebiliriz. Şimdi ben bunu sehpamın ölçüsüne göre ördüm.
Şu anda net bir ölçüsü söyleyemem. Ütülendikten sonra daha iyi anlaşılacak. Şunu da belirtmek istiyorum. Model şu anda hafif böyle yamuk duruyor. Ben bunu böyle bu şekilde düzelterek ütüleyeceğim. Ondan sonra düzelecek. Sizinkinde de böyle hafif bir yamukluk varsa telaş etmeyin. Ütülendikten sonra bu şekilde düzeliyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu sehpamın ölçüsüne göre ördüm. Sehpada sarkıtmadan püsküller de sehpanın üzerinde kalacak şekilde boyunu ayarladım. Şimdi bu püskül boyunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ama yaptığınız püsküllerin hepsi aynı boyda olması gerekiyor. Boyunu şu şekilde tığa göre ayarlayacağım. Siz de kendi tığınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şu kancasından tutup bu şekilde tığın boyunda püskülümün boyunu ayarlayacağım. Siz de bu şekilde istediğiniz bir yere ölçerek yapabilirsiniz. Toplamda 20 kez bu şekilde doluyorum. 20 kez olmak zorunda değil. Dolama sayısını siz kendi ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Önemli olan bütün püsküllerde bu dolama sayısının aynı olması gerekiyor. Aynı noktaya batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek iz sürümü yapıyorum. Sıradaki sık iğneyi geçerek bu şekilde iz sürümü yapıyorum. Yeni püsküle oradan başlıyorum. Şimdi püskülü kendi kendine bırakınca bu şekilde dolandı ama bunu ben elimle düzeltiyorum. Bu şekilde burgumu hazırlıyorum. Dilerseniz bu şekilde burgu yapabilirsiniz ya da diğer modellerde yaptığımız püskülleri şuralara birer tane takabilirsiniz. İkisi de olabilir. Bu püskül sıklığını da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Arada boşluk bırakarak sıradaki sık iğneyi atlayarak orada da yapabilirsiniz. Ben hepsinin ucuna yapacağım. Bu şekilde ilmeğimi uzatıyorum. Kancanın oradan tutuyorum. Bu şekilde tığımın boyunda yapıyorum. Şu anda fazla. Bu şekilde tığımın boyunda yapıyorum. Bakın kancanın oradan tutuyorum. Tığımın boyunda yapıyorum. 20 kez doluyorum. Aynı noktaya batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sonra sıradaki sık iğneye kaydırma yaparak oraya iz sürme yapıyorum. Bakın burgumu düzeltiyorum elimle. Bu şekilde ölçerek yaparsanız püskülleriniz aynı boyda olur. Tekrar püskül yapmaya başlıyorum. Kancamın oradan tutuyorum. Aynı boyda olması gerekiyor. Bu şekilde kancanın oradan tutunca bir tığımın boyunda 20 kez doluyorum. Aynı noktaya batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki sık iğneye iz sürme yaparak kaydırma yapıyorum. Burgumu düzeltiyorum. Bu şekilde sırasıyla bütün sık iğnelerin üzerinde burgu yapıyorum. Bu uzunluk, sıklık sizin göz zevkinize bağlı. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bunu biraz daha uzun da yapabilirsiniz. Daha da kısa yapabilirsiniz. Önemli olan aynı boyda olması, sarım sayısının aynı olması gerekiyor. Bu şekilde bir tığımın boyunda, bakın kancadan tutuyorum. Bir tığımın boyunda şu şekilde aynı boyda olması gerekiyor. Sonra 20 kez doluyorum. Aynı noktaya batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sonra sıradaki ilmeğe geçerek iz sürme yapıyorum. Orada burgu yapmaya başlıyorum. Bu şekilde aynı boyda olmasına özen gösteriyoruz. Sırasıyla bütün sık iğnelerin üzerine bu şekilde burgu yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu sonuncu püskülümü de battım. Şimdi sıradaki sık iğneye kaydırma yapıyorum. Burada püskülümü bitiriyorum. Bir tane daha yaparsam bu kenarda taşma yapıyor. O yüzden kenara yapmayacağım. Siz dilerseniz, yapmak isterseniz oraya yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın sonuncu sık iğneye yapmıyorum. Çünkü taşma olacak. Burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi makasımı bulamadım. O yüzden bu aparatımla keseceğim. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer yöne dönüyoruz.
başlangıç kısmına yapmaya başlıyorum. Bu diğer kısmı yaparken de yüzünün bana doğru olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Burada bir zincir çekerek püskül yapmaya başlıyorum. Burada battığımız zincirlerin oraya batarak bu şekilde ipimi oraya sabitliyorum. Sonra püskül yapmaya başlıyorum. Bu şekilde tığımın boyunda, tam bu kancanın oradan tutuyorum. Tığımın boyunda yapıyorum. 20 defa doluyorum. İlk önce aynı noktaya batıyorum. Bu şekilde ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sonra diğer ilmeğe kaydırıyorum. Burada tekrar başlıyorum püskül yapmaya. Bir kez daha bu tarafta göstereyim. Bu şekilde tığımın boyunda uzatıyorum. Tam kancanın oradan tutuyorum. 20 kez doluyorum. Aynı noktaya batarak ilmeğin içinden geçiriyorum. Sonra sıradaki zincirin oraya kaydırma yapıyorum. Oradan başlıyorum. Bu şekilde bu tarafa da bütün püsküllerimi yapıyorum. Bu püsküllerimi yaptıktan sonra bunu tersten ütülüyorum. Ondan sonra size bitmiş halini net olarak gösteriyorum arkadaşlar. Bunu da sıra sonuna kadar yapalım. Runner'ımı tersten ütüledim. Bu şekilde ütülendikten sonra daha düzgün duruyor. Yapım aşamasında hafif eğrilik vardı. Ben onları düzelterek ütüledim. Ütüledikten sonra bu şekilde duruyor. Yaptığım örtünün eni yaklaşık 42 santim civarında oldu. Boyu da 1 metre 10 santim püskülsüz hali. Püskülleriyle birlikte bu ölçülerdeki bir runner'a yaklaşık 600 metre ip kullandım. Bunu dilediğiniz uzunluk ve genişlikte çalışabilirsiniz. Ben orta sehpama göre çalıştım bunu. Runner olarak da çalışılabilir. Bu model sarkıtarak çok beğenmedim. Bu şekilde masa üzerinde kısa daha iyi duruyor. Bu şekilde siz de sehpa ya da masanıza göre örebilirsiniz arkadaşlar. Bu burgular modele daha iyi uyduğu için bu kenar kısmına burgu çalıştım. Bunu daha kolay olmasını istiyorsanız diğer videolardaki püskül yapılışına bakarak püskül de takabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.